Merhaba sevgili dostlar. Bugün bana küçülen bu kot eteğimi değerlendireceğim. Kalıp olarak triko yeleğimi kullanacağım. Yani bu elinizde herhangi bir yelek kalıbı mevcutsa tabii ki ondan da yapabilirsiniz. Şimdi kesime geçiyorum. Bunun gibi dar olsun istemiyorum. Açarak indireceğim. Bu şekilde arka parçamızı biçmiş olduk. Arka kalıbımı keseceğim. Ön kalıbın üstüne yerleştirdim. Ön parçamın üstüne yerleştirdim. Ön oyumunu daha sonra yapacağım. Kollarda azıcık içeri gireceğiz. Ön tarafın kol oyumu bir tık daha oyumlu olmalı arkaya göre. Burada dikkat etmeniz gereken bunlar. Şimdi zaten kesim sırasını göstereceğim. Çok değil. Yani yarım santim kadar bir oyum. Bakın şu kadar bir parça aldım. Ön oyum için. Bu kadar yeterli. Ön kısım için yine yeleğimden yardım alıyorum. Şu kısmı arka kısmı içine koyuyorum. Burada orta dikiş olduğu için bu şekilde buradan keserek o orta dikişten de kurtuluyorum. Biçkimiz tamam. Şimdi önce omuzlarımızı, sonra kenar dikişlerini yapıp sonra overlock'unu çekeceğim. Sonra geleceğim. Evet, diktim. Her yerini birleştirdim. Overlock'larını çektim. Arka kısmımız böyle. Ön tarafında ona en uygun geleceğini düşündüğüm elimde böyle bir pisto var. Burası atma yapmaması için bir kere içine katladım. Şu overlock parçamı içine koyuyorum. Bunu bu şekilde üzerine iğneliyorum. Sesleri duyuluyor. Tamam kızım. Sonra bunu bu şekilde terse çevireceğim. Buradan makine dikişine atacağım. Bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Pijamalı kedilerin sesleri duyuluyor. Fatih Zeynep açtı. Ama duyuluyor. 2 tane açmışsın. Dur gelip bakacağım şimdi, bekle. Kızımın video sorununu hallettiğime göre geri geldim tekrar. Ne demiştik? Şuradan içeri katladım. Buradan iğnesini taktım. Şimdi şuradaki overlock görünmemesi için şuradan incecik en küçük zikzak ayarında dikişini atacağım. Attıktan sonra söylemiştim galiba daha önce. Böyle çevirip buradan zaten göstereceğim biraz sonra. Buradan bir dikiş daha atacağım. Sonra bir dikiş daha buradan. Bu şekilde burası temizlenmiş olacak. Evet, dikişini attım. Bakın şu şekilde oldu. Şöyle arkasında böyle zikzakla diktim. Overlock bir katkı amaçlı. Benim çünkü overlock'um çok geniş değil. Hem danteli güzel tutsun diye zikzak ayarını kullandım dikerken. Şu şekilde yapmıştık. Sonra şimdi şunu buraya böyle katlayacağım. Yine iğneliyorum. Bu şekilde her tarafını
kotluk oluşmaması için iğneleyeceğim. Böyle yapacağım. Şuradan dikişini şöyle atacağım. Buradan tam şu şekilde dümdüz yukarı doğru dikişini atacağım. Dantelini buraya sabitlemiş olacağım bu şekilde. Dikip geliyorum yine. Arkadaşlar buraya anlatmadan geçmişim. Yaka fistomuz çok geniş olduğu için yakayı bu şekilde bu kadar geniş döndüremezsiniz. O yüzden ben de şuraya tam omzun üstüne şu şekilde katladım. Gözükmüştür inşallah. Bu şekilde burayı katlıyorum. İğnesini takıyorum. Aynı şekilde yine tam şu omzun üstüne de katlıyorum. Böyle bir katlama şekli oluşturdum. Sonra şurası böyle bir Y şeklinde kapatacağım. Bu şekilde olacak. Böyle temizlemiş olacağım yakasını. Şu şey de yapılabilirdi. Mesela ne yapılabilirdi? Bu danteli omuz birleştirmeden önce dikersiniz. Sonra hani burası geniş olmasını istiyorsanız aynı şekilde böyle koyarsınız. Sonra omuzu birleştirirsiniz. Yakayı da bu şekilde buraya yaka perbazı yaparak tam arka kısmını şurasını temizleyebilirsiniz o şekilde. Başka bir kumaşla. Kot olabilir ya da herhangi bir başka bir kumaş. Zaten içine kalacak, görünmeyecek o parça giydiğiniz zaman. Ben bu şekilde yapmaya uygun gördüm. Ama o şekilde de yapabilirsiniz. Size fikir olsun. Dikişini attım. Bu şekilde. Gayet güzel temizlendi. Şimdi kolların temizliğine geldi sıra. Kumaşımı birbirine katladım. 3'er santimlik biye kesiyorum. Kumaşı birbirinden kesiyoruz ki esnememiz rahat olsun. Kol oyumlarına rahatça dönebilelim diye. Yeleğimin koltuk altından başlayarak biyemi iğnelemeye başlıyorum. Bu şekilde her yere iğneledikten sonra burada fazla gelen parçayı şuraya ölçerek atıyorum. Sonra şu iki ucu dikiyorum. Makine dikişi atıyorum ve buraya onu da iğneliyorum. Tam olarak oturmuş olacak öylelikle. Dikişini attım. Fazla olan payı kesiyorum. İğnemi takıyorum. Ve makine dikişini geçiyorum. Dikişini attım. Şimdi fazla olan parçadan keseceğim. İçine çok kalın gelsin istemiyorum. Parçamı bu şekilde katlayacağım. Böyle tel alacağım. Kollarımı terlemiştim. Bu şekilde. Dışarıdan görünmeyecek şekilde. Şimdi buraya bu kot kumaşlarında kullanılan diğer makine iplerinden bir tık daha kalın bir ip bu. Kol dikişlerini şimdi onunla buradan yapacağım. Onunla bütünleşmiş olacak. Sonra yeleğim bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, yeleğim bitti. Bence güzel bir geri dönüşüm oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evde sizin de böyle kenarda köşede duran kot etekleriniz varsa siz de dönüştürebilirsiniz. Bu şekilde arkasına kullanmıştım. Bence sırt kısmında çok güzel oldu. Videomu beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız
videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Böylelikle hem gelecekteki videolarımdan da haberdar olmuş olursunuz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.